Burada ben kalacağım. Ama sanırım hayatımda gördüğüm en yoksul köy. Ve kolonları da böyle tenekeyle kaplıyorlar. Pirinç yerel halkın geçimi için çok önemli burada. Dağların arasında olan bu köyde okulumun manzarası şöyle yeşil olsun isterdim. Telefonlar çekmiyor. Köyde bir tane varmış. Özellikle şurası kupkuruydu, yani sadece toprak rengiydi her yer. Bayağı yorucu bir 6 saat sonunda köye ulaştık. Burası geleneksel köy evi. Yani bu kabilenin köy evi. Burada bir arkadaşım kalacak. Burada ben kalacağım. Yer yataklarımız var, battaniyelerimiz var ve cibinliğimiz var. Laos'ta toplamda yaklaşık 47-48 tane kabile var. Ama benim bulunduğum bölgede ise tam 17 tane farklı kabile var. Ve her kabilenin kendi dili, ayrı geleneği var. Her kabilenin kendi özel dili olsa da bütün kabileler Laoca konuşabiliyorlar. Ülkenin resmi dili Laoca. Şu anda olduğum köy gerçekten çok güzel bir doğaya sahip. Ama sanırım hayatımda gördüğüm en yoksul köy. Bayağı küçük bir köy. Çok fazla insan yok. Çok fazla çocuk var. Çok fazla köpek var. Bir tane okul var. Şu anda saat 6:30 burada. Herkes güne başladı. Herkes evlerinin önüne ateşler yakmaya başladı. 2-3 farklı evin ortak bir bahçesi oluyor. Ve herkes aynı ateşin çevresinde toplanıyor. Bunu çok sevdim. Kuruması istenen çamaşırlar hep evin altına doğru seriliyor. Bunlar ise pirinç ambarları. Evlerden bir tık dışarıda yapıyorlar ve kolonları da böyle tenekeyle kaplıyorlar ki fare çıkamasın. Pirinç yerel halkın geçimi için çok önemli burada. Yani nehrin kenarında bir köy olduğu için balıkçılık da yapılıyor. Aynı zamanda pirinç tarlaları da var. Ama rakımı yaklaşık 1000 metre olan ve dağların arasında olan bu köyde kafanızda canlanan o pirinç tarlalarından biraz farklı pirinç tarlaları var. Dağ pirinçleri. Şimdi köyün okuluna geldim. Köyün okulu tahminimden daha büyükmüş. Ama anladığım kadarıyla kullanılmıyor. Yani köyde çok fazla çocuk yok aslında. Köy nüfusuna göre çok fazla olduğunu söyledim ama burayı dolduracak kadar bir çocuk yok. Köyde bence öğretmen de yok şu anda. 9'da gelip saat 3:30'da derslerini bitiriyorlarmış. Yan taraf boştu ama burası kullanılıyor. Ona emin oldum. Burada ayrı bir sınıf. Sanırım bu kitaplar ortak kullanılan kitaplar. Herkesin ayrı kitabı olmayabilir. Okulumun manzarası şöyle yeşil olsun isterdim. Bütün sosyal aktiviteler, bütün işte yemek yapışlar, her şey dışarıda yapıldığı için evler gerçekten sadece uyumak için dört duvar diyebiliriz. Köyde elektrik yok, internet çekmiyor, network yok, telefonlar çekmiyor. Durumları bir tık daha iyi olan insanlar, yani köyde bir tane varmış. Bir tek onlarda böyle bir anten gibi bir şey var. O da sadece telefonla arama yapabilmek içinmiş ve onlara özelmiş. Köy halkının tamamı o durumu olan bir ev dışında güneş sistemini kullanarak elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Varlıklı olan o aile ise arkamda gördüğünüz nehirden elektriğini sağlıyormuş. Kadınlar yemek pişire dursun. Erkekler bıçaklarını biliyorlar. Güne hazırlanıyorlar. Çünkü ormandan bambu getirecekler. Malzeme getirecekler. Burada çocuklar için banyo, yetişkinler için çeşme. Nehir inanılmaz güzel.
kümesler. Genelde hep üstü kapalı kümesler görürüz. Üstü ağaçlarla kaplı açık hava bir kümes. Köyün geçim kaynağı sadece balıkçılık değil. Aynı zamanda şu köprüyü geçince karşı tarafta büyük büyük tarlalar var. Ama köprüden geçişi görmeniz lazım. Bence gerçekten bu kadar göründüğü kadar kolay geçilmeyen bir köprü. Çok korkarak geçiyorum. Yani köprünün çoğunluğu dökülmüş. Köprü bayağı yıpranmış bir köprü. Özellikle şurası ve şu karşı taraf. Biraz dikkatli geçmem gerekiyor. Her şeyi bambudan yapıyorlar. Chopstickler, tabaklar, çanaklar, aklınıza gelebilecek her şeyi bambudan yapabiliyorlar. Yetmiyor, bir de bambuyu yiyorlar ve inanılmaz güçlü ve sağlam. Çok fena sallanıyoruz. Kendimi Sırat Köprüsü'nden geçmiş gibi hissediyorum. Sabahdi. Okay. Köprünün karşısında köylülerin tarlaları var. Burada bir ıspanak tarlası var. Genellikle ıspanaktan hem sebze yemeği yapıyorlar hem de çorba yapıyorlar. Bereketli topraklar buralar. Her yerden su geçiyor. Şimdiye kadar çok yoksul köy gördüm. Galiba gördüğüm en yoksul köy içinde Saraga Seyyed diyordum. Saraga Seyyed, İran'da gittiğim bir köydü ve Zagros dağlarının resmen yamaçlarında yaşıyorlardı. Çok değişik bir yaşamları vardı gerçekten. Orası bayağı kurak bir köydü. Kupkuruydu yani, sadece toprak rengiydi her yer. Burası nispeten çok daha sulak. Her yer yemyeşil. Ama yaşam olarak baktığımda burası yaşam kalitesi olarak Saraga Seyyed köyünden bile daha aşağıda. Köyde elektriğin olmaması, hala hiçbir ihtiyaçlarını kolaylıkla giderememeleri gerçekten çok üzücü. Köprüden geçmek istemeyenler bu yolu takip ederek nehre iniyorlar ve nehirden karşıya çubuklarla geçiyorlar, bambularla geçiyorlar. Sonra da ateşin başında ısınıyorlar. Şu anda burada kış mevsimindeyiz. Laos'ta, özellikle kuzey bölgede kış mevsimi yaşanıyor. Sabah erkeklerin yaptığı bir diğer şey ise nehirden yosunları getirmek. Daha sonra kadınlar bu nehir yosunlarını yıkıyorlar ve ayıklayıp kurutuyorlar. Şimdi profesyonel bir atış izleyelim. Number 3. Wow. Yes. Bunlar dağ pirinci öğütüyorlar burada kadınlar. Ördek de yere düşenleri almaya geldi. Bu şekilde vurduklarında sıyrılıyor ve kırık bir şekilde içleri açılıyor.
Tabii bu işlemi bir kez They're değil, eating on their back. ya bir kez değil birçok kez yapıyorlar. Eleyip geçiriyorlar. Burada arta kalanlardan hem ördekler nasipleniyor hem de balıklar. Tabii sonra ördekleri de yiyorlar, balıkları da yiyorlar. Güzel bir döngü. Bir sürü balık var şurada. Balıkları görüyor musunuz? Şu taraflardalar. Bu da artık son aşaması oluyor. Yeah, this one for small chicken. Okay, yeah, the small one for this chicken for- and this this for for cooking. human. Yeah. Okay, human. Ha, You bakın have to buradakiler take yemek it için. away. Bu en küçük parçalar, Take the duck. ufak parçalar ise civcivler içinmiş, tavuklar için. Köyden çıktık. İkinci günün yürüyüşünü yapacağız bugün. Köyden aramıza biri katıldı. Öğle vaktinde yemek pişireceğimiz için ormanda. Sabahdi. 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 Bu sınıfın içerisinde 3 tane ayrı sınıftan öğrenci varmış. Ayrı yaşlarda ve ayrı konularda. Yani öğretmen bir şu tahtaya gidiyor, bir bu tahtaya geliyor. Buradakileri öğretiyor. Yaban muzu. Bakın çekirdekli muz. Eat banana flower. Bunlar maymunlar ve sincaplar için. We had in the soup. Yani yesterday. onlar yiyorlar. Köyün devamı ise bildiğiniz orman. Türkçe'de sadece bir kelime var, orman. İngilizce'de ise forest ve jungle var. Bilmelisiniz ki burası forest değil. Burası bir jungle. Hatta biyoçeşitlilik ormanı. Burada yüzlerce bitki ve yüzlerce hayvan var. Ve köy bu jungle'ın ortasında. O yüzden köy halkı buraya geldiğinde jungle'ın, bu ormanın içerisinde de yemek pişiriyor. İkinci günün yürüyüşünün yemek noktasına geldik. Şimdi birazdan yemek hazırlayacağız. Ve bu bir yaban meyvesi. Kendini koruma yöntemine bakın. Her yeri dikenli. Şöyle yaparken bile elime batıyor ve acıyor. Doğa muazzam bir şey ya. Đó, một sợi mốt. Thế? Because we are just trekking together to Longhopang. Hiç böyle bir böcek görmüş müydünüz? Is this tiger? Ah, you always saw the egg. Tomato. Yes, wow, amazing to watch. But Nasıl bir şey ya? Aa, 2 kişi mi gideceğiz yan yana? İkimiz mi uzanacağız? Niye sormuyorlar ya? Ben teknede gitmek istiyordum belki. Rahatlığa bak ya. Bu ne rahatlık ya? Aa, şaka gibi.